Oo, çok sessiz, sakin bir bölgeye geldim arkadaşlar. Çay tarlalarının arasında geziyorum. Yani birinin tarlasıysa bana kızabilir ama. Şimdi matcha'yı aslında ayrı bir içecek sanıyor olabilirsiniz ama matcha da bir çay. Ketchup. No. No ya no. No. Beni getirdiğin için teşekkür ederim. Japonya biliyorsunuz ki dünyada ortalama yaş ömrünün en uzun olduğu ülke. Çok güzel görünüyor ama manzara. Ya bu kaldığım yeri ben çok seviyorum Osaka'da ya. Gerçekten çok böyle sessiz, sakin, ara sokakları bisiklet süren insanlarla dolu, küçük küçük arabalar, küçük küçük parklar. Şöyle koyayım şunu. Tamam. Günaydınlar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Bu kardeşinizi soracak olursanız keyfi yerinde, gayet mutlu. Japonya'dayız, biliyorsunuz ki Japonya gezimiz devam ediyor. Daha buralardayız. Daha buralardan videolar çekeceğiz. Ya hep böyle metropolleri gezdim her gelmemde. Ya dedim ki neden kırsallarına gitmiyorum? Bu kaldığım lokasyonda, şu anda Osaka'dayım bu arada. Kaldığım lokasyona hemen hemen bir 2 saat uzaklıkta yaklaşık 3 tren, bir otobüs değiştirerek gidebileceğim bir kırsal bölge var. Hatta çay tarlalarıyla meşhur bir bölgeymiş burası. Çok da meşhur değil de en azından ben haritada baktığımda benim gözüme çok güzel göründü ve orayı size göstermek istedim. Tabii insan var mıdır, yok mudur? O konuda herhangi bir fikrim yok ama ulaşım var. Var gibi görünüyor. Google haritaları burada kullanıyorsunuz. Size her şeyi anlatıyor. Yani efendim bu videoda Japonya'nın kırsalını göreceğiz. Japonya'nın kırsalında insanlar nasıl yaşıyormuş beraber keşfedeceğiz. Ama videoya başlamadan önce bu kardeşinizin sizden bir ricası var. Gözlüğü çıkarıyorum ki biraz ciddiyetim anlaşılsın. Arkadaşlar abone olmadan izleyen kullanıcı sayımız çok fazla. Ne yazık ki bu çok iyi bir şey değil. Kanalıma abone olup videoları izlerseniz çok mutlu olurum. Ne kadar abone sayım fazla olursa ve bu videodaki beğeni, yorum sayısı ne kadar çok olursa o kadar çok etkileşim alıyor video. O kadar çok insanın önünde düşüyor. Emoji dahi olur. Bir yorum bırakırsanız bu kardeşinizi çok mutlu edersiniz. Bunun benim için çok önemli olduğunu bilmenizi istiyorum. O zaman Türkiye'nin lider su arıtma cihazı İhlas Avrosebilon Union'a videoya katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sizin de evinizde su arıtma cihazına ihtiyacınız varsa açıklamada link var. Videoya başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Avrosebilon Unique sunar. Baksanıza teyzeme. Bisikletini almış gidiyor. Yollar boş çünkü saat daha şu an tabii ki biraz erken. Ben bir tık daha 9'dan sonra çıktım dediğim gibi o metro kalabalığına denk gelmeyeyim diye. Burada çünkü sabahları metroya bindiğinizde Allah Allah diyorum size. İşe giden insanlar curcuna halinde oluyor. Sokaklar temizlenmiş, pırıl pırıl hale gelmiş. Şurası benim istasyonum. Önce para yüklememiz lazım tabii. Şimdi bu kardeşiniz size anlattı. O yüzden eğer Japonya'ya gelecekseniz ve yardıma ihtiyacınız varsa mutlaka Japonya 2026 listesinden, oynatma listesinden hepsini izleyin videoların. Tüm detayları bulacaksınız. Şöyle bir kart alıyorsunuz ilk geldiğinizde. Pasmo ya da Suica, ikisi de olur arkadaşlar. Benim bunda şu an bakiyem var ama yine de şöyle bir şey var. Yüklemem lazım. Çünkü nerede olacağıma dair herhangi bir fikrim yok. Yani oradan nasıl dönerim hiçbir fikrim yok. Yükleme yeri olmayabilir, bir şeyler işte tam emin değilim. O yüzden bir 5000 yen yükleyelim buna, tamam mı? Ha, şansla Japoncayı seçtim. İngilizceyi seçmeden yükleyelim. Elimizde dursun. 5000 yen. Tamam, 7000 yenimiz var. Bu bize her türlü yeter. Yani şuradan İngilizceyi seçiyorsunuz. Birçok yerde var bu, bak. Kart Mart, One Day Pass, bir günlük falan da var. Birçok cihazlarda var ya, ama ana büyük kartlardan daha sağlıklı alabilirsiniz. Aldınız, yüklemek istiyorsunuz. Şu ID şarj kısmından giriyorsunuz. Kartı şuraya takıyorsunuz. Bakiye yükleme ekranı çıkıyor. Sonra seçiyorsunuz yüklemek istediğiniz bakiyeyi. Kartı veriyor size zaten. Basıyorsunuz, bitti, bu kadar. Sonra kardeşlerim şuraya okutuyorsunuz. Burada ne kadarınız kaldığınız yazıyor. Sonra devam ediyorsunuz. Ya şurada çalışan bir abi var içeride, görüyor musunuz? İnsanlar geçiyor ya. Yani sürekli arigato gozaimasu diyor. Yani teşekkür ederim diyor geçerken. Arigato gozaimasu, gozaimasu, gozaimasu. Böyle yapıyor sürekli, biliyor musunuz? Şimdi ikinci metro için Osaka Loop Line'a geldik. Ya Google haritalar mükemmel çalışıyor burada, hiç korkmayın. Hiç hem de yani. Hoppa. Şuraya bak arkadaş. İşte git diyor, tamam mı? Şuna bin diyor platform 1'de. Sonra diyor ki taşıtta kal. Taşıtta kal, inme diyor şu duraktan sonra, devam et diyor. Yaklaşık 1 saat daha yolum var. Ondan sonra beklememiz var. Otobüs var sonra. Abi bak, yürüyen merdivenlerde bile sürekli konuşan biri var ya. Robot. Metro gelirken bile bir şey ötüyor bak. Duyuyor musunuz? Bak, ilerledikçe, şehirden çıktıkça kırsala doğru güzel manzaralar gelmeye başladı. Evler müstakilleşiyor direkt. Pirinç tarlaları karşıma çıkıyor. Allah'ım Allah'ım, nerelere geldik. Çok sessiz, sakin bir bölgeye geldim arkadaşlar. Bura Kamo'ydu herhalde. Kamo muydu, Ramo muydu?
Aşağıya yazdım adını. Unuttum. Bir saat sürdü son bindiğim trenden burası. Buradan da otobüse binmem gerekiyor. Sanırım otobüsüm de bu. Vazuka bölgesine gideceğim bu arada. Otobüs de biraz eski gördüğünüz gibi. Çok sessiz, sakin, güzel bir bölge. Ya bir şey gördüm, yetişemem diye otobüse gidemiyorum oraya şimdi. Yaşları 7-8, tamam mı? 7-8, öğretmenleri yanında sarı çizmeleri giymişler. Yaklaşık 15-20 tane ufak genç. Abi tren hızlı geçti, çekemedim de. Pirinç tarlalarına sokmuş onları öğretmenleri. Beraber hareket ettiriyorlar. Yani buradaki o hayatı da, o tarımı da, yani buradaki bu kültürü de göstermeye çalışıyorlar. O kadar hoşuma gitti ki yürüsem yetişemeyeceğim şu otobüse. Çünkü bu otobüs, gideceğim köy gerçekten biraz kırsal bölgesi, gerçekten biraz bir tık daha yukarıda. Oraya tren yok mesela. Bu da saat başı var görünüyor. Hatta belirli saatten sonra 2 saate falan düşüyor. Haritadan baktım ben. Yoksa gidip göstermek istiyordum. Çocuklar bir tatlıydı. Birlikte hareket ediyorlardı ya. Pirinç tarlasında, toprakta falan yürüyorlardı. Çok hoşuma gitti. Şirketlerde bile çalışıyor ya insanlar mesela. Yönetici işten çıkmadan adam çıkamıyor işten abi. Mesai bitti ya, hadi çıkayım, yok. Nereye çıkıyorsun kardeşim? Yönetici çıkacak. Ayıplanıyorsun. Yani başkasına yük olmama düşüncesi falan da var burada. Bunlardan daha detaylı bahsettiğim videolar olacak zaten ama biz şimdi köyümüze gidelim, köyü çekelim. Tabii umarım bunda benim kart geçiyordur ya da nakit. İkisinden biri. Hi. Vazuka. Vazuka. How much? Senzei. Amcam da bir yaşlı. Konnichiwa. Anlatamaz yani, taksimetresini açtı. Ya şimdi 40 dakika var otobüse, tamam mı? Ya dedim niye vakit öldürüyorum? 20 küsür dolara amcam gidiyor, bak şurada da yemekleri var, yemeklerini yemiş. Çok eski bir Toyota bu arkadaşlar. Yani gerçekten bu taksileri her yerde görebiliyorsunuz Japonya'da. Şimdi bu bölgelerde göreceğimiz insan sayısının yaş ortalaması çok yüksek olacak. Japonya biliyorsunuz ki dünyada ortalama yaş ömrünün en uzun olduğu ülke. Bunda sağlıklı beslenme var. Yürüyüşlerini aksatmıyorlar çok. Gençler bu bölgelerden şehirlere kaçıyor çalışmak için, iş imkanları için. Hatta kimisi çoluğunu çocuğunu burada bırakıyor. Yaşadıkları şehirlerde annesine babasına, işte dedeler, babaanneler, anneanneler bakıyor çocuklara. Çok güzel görünüyor ama manzara. Abi bir şey fark ettim. Taksimetre fiyatı yazıyor ya, bak üstüne yeşil bir tekerlek gidiyor, yeşil bir çizgi. O çizgi geçince 100 yen artıyor bak. Otomatikman 100 yen artıyor. 1200'lü 1300 oldu. Onu fark ettim şimdi. Tam dediği gibi böyle 3500 rupi falan, yen falan tutacak, rupi diyorum ya. Yavaşlayınca o çizgi de yavaşlıyor bu arada, duruyor. Lan bu yaşlılar beni öldürecek. Arigato gozaimasu. Sayalım, adam fazla vermesin. Eksikse önemli değil de. Okey. Arigato gozaimasu. Onu adam arkadan kendi açıyor kapıyı orada. Kendi de kapatıyor. İnanılmaz ya. Ama amcam el freni falan da çekmeyi unuttu. Araba gidiyor diye beni hop hop diyorum amca. İnanılmaz. Oo, esiyor bura. Soğukmuş. Sonunda Japonya'nın kırsallarıyla da böyle tanışacağım ve sizi tanıştıracağım ya. Ama güzel bir kahvaltı yapalım önce. Baksanıza şuraya. Bir dağlarla çevrili, ağaçlarla çevrili bir bölgedeyim. Çay tarlalarıyla meşhur bir yerdeyim. Hepsinden bahsedeceğim, hepsini anlatacağım. Şurada bir market gördüm. Kahvaltı yapalım. Şu arabalar, şurada gördüğünüz şu küçük arabalar bu bölgenin her şeyi. İnsanlar zaten küçük, minimal. Özellikle bir de şunlar. Şu gidenler gerçekten bölgenin her şeyi. Çıkıyorlar şu zirvelere, bak çay tarlalarını görüyor musunuz yukarılarda? Bu videoda sadece ama yüksek ihtimal siz, ben, bazen de yaşlı insanlar olacak. Böyle şehirden, sesten kaçıp böyle biraz kırsalda sessizlikte de vakit geçirmek lazım. 2 saat sürdü şuraya gelmem ama değdi ya. Bence değecek, şu an bile hissediyorum yani. Şurada bir Lawson var. Burada bile var mı marketten ya? Otomat da koymuşlar ya. Kahve mi arıyorsunuz? Çay mı arıyorsunuz? Meyve suyu mu arıyorsunuz? Su mu arıyorsunuz? Kola mı? Fanta mı? Enerji içeceği mi? Her şeyi alabiliyorsunuz şunlardan. Parayı koyuyorsunuz. Bak bunda benim kart geçmiyor sanırım. O buradan çıkardım. Parayı koyuyorsunuz, size hemen şurada andan veriyor. Yalnız güzel rüzgar var. Bu matcha çayını da göstereceğim size bu arada. Burada yapıyorlar. Nasıl, ne kadar rüzgar olduğunu şu tülden anlayın arkadaşlar. Mikrofonun dolayı sesim iyi geliyor. Ama normalde bayağı rüzgar var gerçekten. Çok güzel bir yermiş ya. Bak yürüdükçe nasıl fark ediliyor güzelliği. Şu alttan da bir su akıyor. Taksiyle gelirken gördüm. Çok güzel görünüyor. Hep çay tarlaları, hatta şu yukarıda çay toplayanlar da var. Belki çıkmaya çalışacağım, kahvaltı yapayım, geçiş yolunu bulurum diye tahmin ediyorum.
Bakalım nasıl karşılayacaklar yabancıyı görünce. Ama geldiğimiz nokta burası arkadaşlar. Şöyle kamerayı yavaş yavaş çevireyim, bakın siz de. Güzel bir lokasyona gelmişiz. Güzel bir lokasyona gelmişiz. Kırsala geldik ama bak market burada duruyor. Şimdi şöyle bir şey. Normalde bu marketlerin birçoğunda oturma yerleri olur. Oturursunuz. O alacağınız şeyi buradan ısıttırır vesaire işte. Yer içeri öyle devam edersiniz gezinize. Ama sanırım burada bir oturma yeri yok. Haşlanmış yumurta yiyesim vardı. Şöyle. Neyse bir kahve alalım. Kahveyle idare edelim ya. Kafe latte. Hot. Hot. Yeah. 230。Şöyle bardak alıyorsunuz, tamam mı? Burada cihazlar var. Sıcak kafe latte dedik. Şöyle koyuyoruz. O zaten bize veriyor. Kahveyle biraz idare ederiz ya. Abiler buraya oturmuş. Ben de bari şuraya oturayım. Hi. Konnichiwa. Ben seviyorum kardeşim bu memleketin insanlarını. Bilmiyorum, ben kime bir şey desem, bir yerine yardım istesem işini gücünü bırakıp yanıma geliyor vallahi. Çok hoşuma gidiyor. Hep böyle bir de eğiliyoruz, selam veriyoruz. Böyle çok tatlılar hep. Böyle ben bilmiyorum, ben seviyorum buranın insanlarını ya. Yani Japonya'ya gelip de sevmeyen insan çok benim çevremde olmadı zaten yani. Belki yemeklerden biraz zorlanıyor olabiliriz. Biz o da alışık olmadığımız için, yoksa Japonya mutfağı gerçekten dünyanın en iyi mutfaklarından sayılıyor. Ama insanlarını çok seviyorum ben. Var aralarında tabii ki yumukları ama ben bayılıyorum bunlara. Şimdi bu geldiğimiz bölgenin adı, tekrar söyleyeyim son kez, Wazuka bölgesi. Nüfus 3500 ila 4000 arasında bir nüfus var. Geçim kaynaklarını da anlayacağınız üzere karşıda da olduğu gibi görüyorsunuz. Çay arkadaşlar, çay tarlaları. Bir de pirinç de tabii ki yapıyorlar. Artı farklı şeylerde ekip biçiyorlar ama genel olarak köyün geçim kaynağı çay tarlaları. Bu Japonya'nın meşhur Uji çayı var. O da bu bölgede yetişiyormuş. Bak şurada da hemen karşımda çay tarlaları var. Her yerde çay tarlası var. Seralar var gördüğünüz gibi. Tarım bölgenin her şeyi, geçim kaynağı olarak. Şöyle evlerin arasına falan gireceğim. Belki insanlara falan denk geliriz. Sonra biraz tarlalara doğru çıkacağım. Tırmanmaya başlayacağım. Çok sessiz, sakin gerçekten. Tek tük araba geliyor geçiyor ama yine de bu Japonya'ya geldiğimde normalde başka bir memlekette olsam araba hiç gelmiyor şu an. Kırmızı yansa da geçerim yaya geçidinden ama Japonya'da öyle olmuyor abi. Bir şekilde entegre oluyorsunuz buraya. Entegre olmuş durumdayım yani. Araba gelmese de şurası yeşil yanana kadar bekliyorum. Kuralcı bir memleket burası kardeşim. Düzeni, nizamı olan bir memleket. Uymak gerekiyor. Bizler burada turistiz. Bu insanlar burada nasıl yaşıyorsa ona göre hareket etmemiz gerekiyor. 10 gün 15 gün gelip kalıp dönüyoruz. Bu adamlar yıllardır burada, buranın vatandaşı. Yalnız şu suyun da temizliğini görüyorsunuz değil mi? Bak şehrin, bölgenin tam ortasından akan bir su burası. Şu temizliği görebiliyor musunuz? Dibi görünüyor. Dibi görünüyor. Japonya'da bu sadece yani kırsal diye sanmayın ki böyle birçok noktada böyle gerçekten sular tertemiz oluyor. Şehrin çok işlek bir şehrin ana merkezine akan su da aynı bu şekilde olabiliyor arkadaşlar. Dibi görünür, parlar. Tabii şu an bölgede de çayın hasat zamanı olmadığı için ve bir tık böyle 11-11.30 oldu ya saatte. Tepede güneş. Yani göründüğü kadar tabii tepede. O yüzden insanlar sokaklarda değil. Çayın hasat zamanı olsa o yukarılarda çok insan görebilirdik tarlalarda. Ben bu dakikadan sonra artık böyle kendimi çok göstermeden size Japonya'nın bu bölgesinin etrafını, atmosferini göstermeyi tercih edeceğim. Yani beraber birlikte yürüyeceğiz kırsalda. Bak şu ahşap bir ev mesela şurası. Aşağısı da belki dükkan, belki garajı bu evin. Şurada bak ahşaptan evler var burada hala ha. Yalnız bayağı 2 katlı falan, müstakil, iyi, değerli bir eve benziyor. Leylek uçuyor. Leylek artık havada kaçıncı görüşüm bilmiyorum. Yemin ediyorum yani daha ne kadar gezeceğiz ya. Bak pirinç bunlar. Ya yanlış bilmiyorsam pirinç tarlası bunlar arkadaşlar. Geliyor gene o küçük arabalardan. Şimdi Japonya'nın turistik köyleri var arkadaşlar. Yok değil ama ben bir tık daha böyle çok turistik olmayan bir lokasyonuna gelmek istedim. Çünkü daha iyi, sessiz, sakin. Bak kimseler yok şu an burada yani. Arkadaş ne güzel de esiyor. Karşıdaki evlerin güzelliği yalnız. Hava çok güzel esiyor şu an. O yüzden çok keyfim yerinde. Evler çok güzelmiş ve böyle sessiz sakin olması da hoşuma gitti. Ben de böyle bir yola çıktım. Şöyle bir yolda yürüyorum. Yalnız bak şehirden 2 saat uzaklaşmamıza rağmen ana caddedeki yolu görüyorsunuz. Düzeni, tertibi de görüyorsunuz değil mi? Kırsalına ben ilk defa geldim Japonya'nın. Bir tane araba geliyor mesela. Nasıl geçecek ben buradayken? Geçer herhalde. Yürüyüş yolum yok çünkü şu an.
Biri beni görse diyecek ki bu deli burada ne yapıyor? Motoru süren amcam da yaşlı. Yaş oranı gerçekten yüksek bölgelerde, kırsalda, Japonya'nın kırsallarında. Şurası bir garaj. Şu evin şu garajı mesela. Şöyle tırmanıyorum böyle. Bir çay tarlası buluruz herhalde. Aa bak. Çıka çıka bir tarla buldum. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu matcha çayını biliyorsunuz değil mi? Japonya'da çok ünlü bir çay bu. Matcha çayı. O da burada da yetişiyor arkadaşlar. Şimdi matcha'yı aslında ayrı bir içecek sanıyor olabilirsiniz ama matcha da bir çay. Farkı şu. Normal yeşil çayda yaprak sıcak suya giriyor ve sonra çıkarıyorlar onu. Yani sadece suyunu içiyoruz onun. Ama matcha'da o yaprağın tamamını kurutuyorlar. Taş değirmenlerde toz haline getiriyorlar ve direkt içiliyor. Yani yaprağın tamamını tüketiyorsunuz. Zaten ben matcha'yı sevmiyorum çünkü çok yoğun oluyor bundan kaynaklı. Çok güçlü oluyor. Ama tabii besleyici özellikleri varmış matcha'nın. Matcha'yı seven gerçekten seviyor. Hatta ölümüne savunuyor. Sevmeyen de sevmiyor. Ben sevmiyorum. Belki bir şeylerle karıştırıp içildiğinde güzel olabilir ama ne kadar güzelmiş tarla. Çıktıkça bak tepeye hem yukarıdan görüyorum şehri hem çay tarlalarının arasında geziyorum. Yani birinin tarlasıysa bana kızabilir ama biraz daha çekeyim, en azından aşağı ineceğim ya. Çok güzel burası ya. Çok hoşuma gitti. İyi ki geldim ya. İyi ki geldim dediğim yerlerden oldu. Bak şu an Japonya'da çay tarlalarının arasına yol yapmışlar. Rahat rahat yürüsünler diye. Hasat göreydik iyiydi. Neyse bu da iyi. Şuradakiler çok yeşil. Buradakiler, tamam mı? Şunlar biraz daha solmuş yeşillikte. Bayağı çay tarlaları var ama ya. Bayağı fazla yani. Bu kadar beklemiyordum ben. Görsellerini görmüştüm ama bu kadar fazla olabileceğini tahmin etmedim. Ya burası da bir eve çıkıyormuş bu arada. Çok da gitmeyelim, adamı da rahatsız etmeyelim. Ne yapıyor bu, yabancı demesin bizim tarlamızda. Bak şimdi dağın başındayım. Burada bile internetim çekiyor. Japonya'nın ilk videosunu izlediyseniz ben Japonya'da internet paketi olarak SMI'yi kullandığımızı size söylemiştim. Kaç GB'ım kaldı merak ediyorum. Mesela 20 GB almışım toplam. Görünüyor mu? Görünüyor herhalde. Kalan GB'ım 9 GB. Bayağıdır da buradayım aslında. Yemişim, iyi yemişim ama daha da var. Biterse yine alacağım. Ben artık gezdiğim her ülkede SMI'yi alıyorum arkadaşlar. SMI'den gittiğim ülkeye göre paket satın alıyorum. Ya da sınırsız paketler var. Onlardan da tercih edebiliyorum. Tamamıyla size kalmış bir şey. 190'dan fazla ülkede geçerli bir uygulama SMI. Artık hiç fiziksel sim kart almakla havalimanlarında vesaire uğraşmıyorum. SMI'yi telefonuma kurdum zaten. OneSIM özelliği var onda. Onu sadece bir kere kuruyorsunuz. Sonra gittiğiniz hiçbir ülkede tekrar kurulum yapmıyorsunuz. SMI sizi gittiğiniz ülkedeki en iyi operatöre otomatik olarak bağlıyor. SMI'de gerçekten çok güzel kampanyalar oluyor dönem ama benim adıma tanımlanmış bir kodumuz var. Uğur 100 kodu. Bu kodumuz ne? Ne kadar bakiye yüklerseniz yükleyin anında %100 ek bakiye. Bunun yeni kullanıcılara özel olduğunu ama unutmayın. Referans ve hediye kullan kısmından giriyorsunuz bu kodu da. Siz kodu girin, bakiye yükleyin. O bakiyeniz dursun. Çıkacağınız ilk seyahatte kullanırsınız. Bakiyeniz silinmeyecek. Bilginiz olsun. Rüzgar da çıkıyor. Siz de gezerken anında internete bağlanmak istiyorsanız açıklamada bir link var. SMI Onur linki. İndirin onu. Kullanmaya başlayın. İnternet işini hiç düşünmeyin. Çay tarlaları arasında gezmeye devam edelim. Çok güzel falan filan diyoruz ya buralar arkadaşlar. Güzel, hakkını yemeyelim. Gerçekten inanılmaz. Şöyle bir kırsalda bile her şey çok düzenli. Böyle nizami ilerliyor burada. Ama şu manzaranın kralı bizim Türkiye'de var ya, Kaçkara Maçkara çıkın o Rize'nin yaylalarına, Trabzon'un dağlarına falan. Efsaneleri var bunların yani. O İsviçre'nin dağlarıyla yarışır var ya o Kaçkar. İnanılmaz güzel bir manzarası var Kaçkar'ın. İnanılmaz güzel bir yürüyüş yolu falan var bizim Karadeniz tarafında. Bir Karadenizli kardeşiniz olarak söylüyorum bunu. Seviyorum ben Karadeniz olmayı bir de kardeşim. Samsun'da doğduk, büyüdük, tamam mı? Anne tarafı Laz zaten direkt. Yani her taraftan Karadenizliyim. Baba, ana, ben doğma, büyüme, ekmek yediğimiz yer, doyduğumuz yer. Her taraftan Karadenizliyim. Ara ara Türkiye serisi var böyle YouTube'dan. 3-4 tane ara Türkiye'nin belli şeylerinden videolar yaptım ama belki çok da ilerleyen yıllarda kapsamlı bir Türkiye serisi yaparız ama çok daha var buna ya. Önce biraz daha yurt dışına biraz daha gidelim. Demek istediğim şu, çok daha iyi yerler bizim ülkemizde de var. Yok değil. Bunu söyleyeyim dedim. Şurada girişi çok tatlı olan bir kafe ya da restoran var. Çok merak ettim bölgenin nasıl acaba diye. Şans kedisi var şurada, görüyor musun? Omelet, egg. This. Only this. Diye. Omelet. Fotoğraf göstereyim onlara. What is this? This. It's shrimp. これはキノキノ。はあ、ねacaba kino? 今日は野菜炒め Fish?
Omlet var mı? Sadece yumurta. オムレツできるわ。 Ha? Omlet. オムレツする？ Ben sadece omlet istiyorum, yumurta. 卵入りのオムレツが食べたいだけです。はい、わかった。 Okay. OK。 Wait. オニオン、玉ねぎ。玉ねぎと、 Sadece 2 tane yumurta kırabilirsiniz. そんな難しいのばっかりな。卵は2個しか割ることができません。割ることができません。うち言わんじゃん。卵は2個しか割ることができあ、ません。私がな、2個しか。はいはい。はい. うん。 Okay. 卵オンリーでええか？卵焼きかって聞いた。卵焼きか？卵焼きだけですか？もうなんで目だけどな。 Yes. うん。 Okay. Arigatou gozaimasu. Ayakkabı çıkartıyoruz. Çok tatlı bir yermiş ya. Umarım anlaşabildik ya. Omlet istedim sadece ama umarım beni anladı ve umarım seveceğim bir şey yapacak ve yemeden gitmeyeceğim. Ayıp olur yoksa. Ortamda şöyle bak. Şöyle minderler var. Tamam mı? Şunu getiriyorsunuz. Şöyle atıyorsunuz. Sonra oturuyorsunuz. Google'un sesli çevirisi var ya. Ona girdim. Ondan şey yaptım. Burada her yerde de su getirirler. Ha, arigatou gozaimasu. 喋れんねや。 Önce bir ıslak havlu geliyor. ありがとうございますだけ喋れんの。 I'm from Toruko. Toruko. İstanbul. İstanbul. Toruko. İstanbul. Güzel diyor İstanbul. İstanbul'u biliyorlar abi. İstanbul ve Capadokya. Bunlar Capadokya diyor, Kapadokya. Oh. Ne güzel de kokuyormuş lan. Ortam iyi ama değil mi? Tek şu abimiz yiyor karşıda yemek. Şurada resimler asmışlar baksana. Ulan şarkı, bunlar karaoke hastası arkadaşlar. Karaoke yaparlar her yerde. Bak mikrofonla şarkı falan söyleyen insanlar var. Gelen misafirleri çekmiş hep. Farklı bir yere geldik en azından ya. Deneyim satın alıyoruz işte. Ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok ama. ケチャップ。 No. ノーやな。 No. ノーよ。危ないとこや。 Arigatou gozaimasu. Bayağı bir şey geldi şu an, ben anlamadım. Bayağı bir şey geldi. Baksanıza, pilavımız geldi. Tamam mı? Şöyle değişik bir kokulu çorbamız geldi. Şurada sanırım yoğurt ya da peynir şu. Şöyle bir patlıcana benzer bir şeyle erişte geldi. Şurada en azından omletimiz var salatayla beraber. Nostaljik bir şeyle beraber, Japon müziğiyle beraber yiyeceğiz şimdi. Bu omleti nasıl keseceğim ben kardeş? Bıçak yok. Bıçak var mı? フォーク？ Knife. はいはい。ナイフでいいの？フォークは？ Heh, heh. Bende de değişik bir şey oldu şu an. Şu ne acaba? Bu peynir ya. Peynir değil. Her neyse, çok kötü bir şey. Tadı çok değişik bir şey. Çok farklı bir şey, anlamadım. Bu arada bunu ben çok iyi kullanamıyorum, tamam mı? Size bir taktik göstereceğim şimdi. Şu peçeteyi şöyle yapıyorsunuz, tamam mı arkadaşlar? Ben bu konuda biraz beceriksizim. Çok iyi kullanamıyorum. Bunu böyle yapıyorsunuz. Şöyle bunu sarıyorsunuz. Tamam mı? Sarıyorsunuz. Bak. Şimdi istediğiniz kadar bir şey yapabiliyorsunuz. Ama teyzeme hiç gerek kalmadı. Bana gülüyor da. Çatal bıçak getirdi. Ne kadar farklı çatal bıçak, görüyor musun? Dip şuralarına bak. Neyse, en azından omletimiz var. Omleti yeriz. Beni izliyorlar. Omlet güzel olmuş. ネームは？ネーム。Your name？ Name Ugur. Ugi. ウキ。 Ugi. You? ケイコ。 Keiko. İlk defa mı yabancı gördüler acaba? Afiyet olsun bana. Japanese Bu da iyiymiş. そうめん。 Japanese そうめん。 some. Bu da güzelmiş. Erişte gibi. Şuna sos döktürdü abla. Ben yavan sevmedim ya bunu. Sos geldi, anladı sevmediğimi. Bir daha bak dedi. Piyayako. Ne diyor anlamıyorum. Ben ne konuşuyorlar? Evet, sosla bir tık daha yenilebilir hale geldi. Ya of. Yapışık kaygan şey gelmiyor çubukla. Evet, sosla biraz daha yenilebilir hale gelmiş gerçekten. Ama yine de kötü. Güzel değil. Şu erişteyi sevdim ama. Omlet de güzel.
Çok tatlılar ya ama. Çok tatlı. 1300 1300. 1000. Çıkar mı bozuklardan? コーラと Ha, çıkmadı. ランチとコー Okey. ラはい 1300. Çok garip ama içeride sigara içiyorlar. はいこれ、はい700円のおありがとうございいます。あ、お気にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。 Tatlı ufak bir yer. Bir deneyim. Arigato. Bir deneyim elde ettik. Oo. Arkadaşlar bu arada gösterdim size sanırım ama 500 yen bunların en büyük demir paraları. Yaklaşık 150 Türk lirasına falan tekabül ediyor. 3 doları geçiyor. Şunların en büyük paraları 500 yen. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Biraz da o Kamo'nun, o garın etrafındaki o yerleşkeleri gezmek istiyorum. O bölgeyi, hani çocukları gördüm dedim ya, pirinç tarlalarının içinde falan. Oraları görmek istiyorum ama otobüsün geçmesine 1 saat 20 dakika var. Yani taksi geçer mi bilmiyorum. 3500 yen gene 13 dakikalık yol bu arada 22 dolara arkadaşlar. Mesafe çok az aslında ama Japonya'da taksiler pahalı. O yüzden herkes tren kullanır burada ya da otobüs kullanır. Bir araç bulmam lazım ki o Kamo istasyonun oraya kadar beni getirsin. Umarım bulabiliriz. Yani takside geçmek. Ha? Kamo? Kamo. Ha gel diyor ya. Taksi çağıracaktı. Abiye söyledim ki Okay. It's okay. Arigatou gozaimasu. いいえ。 Hoppa. Arigatou gozaimasu. Getiriyor beni ya. Ay, sadece kamu adını biliyorum. Taksi dedim. Yok dedi. Çağıracaktı aslında telefondan, sonra vazgeçti. Ben getireyim seni dedi. Herhalde öyle dedi yani. Arabayı topladı gel dedi. Vazuka'da mı yaşıyorsun? No. Kizugawashi. Yaralanıyor. Yanlış evet. Ben Türk'üm. Türkiye'den geldim. Burayı çok sevdim. 間違った方向。 Beni getirdiğin için teşekkür ederim. 連れてきてくれてありがとう。いいえ。鴨に何しに行きますか？ Hayır, ördeğe ne yapmaya gidiyorsun? Yanlış çeviriyor baba. Gezmeye geldim. Osaka'ya döneceğim. 間違って翻訳している。 Yanlış çeviriyor. Osaka'ya gideceğim. Osaka. 大阪何しに？何しに？ Nanişini. Arigatou gozaimasu. Thank you. Arigatou gozaimasu. Thank you. ありがとうございます。 Arigatou gozaimasu. お気をつけて。 Thank you. Para verdim. Bu çocuğa vermesek taksiye verecektik. Almıyor. O kadar ısrar etti ki no diye. Ben verdim. Bu taksi görevi yaptı çocuk bildiğin. İşini gücünü bırakıp benim yanıma geldi ya. Otobüs bekliyor gene bak. Bu Vazoku tarafından çıkacak. Şurada taksilerin durma alanı. Park alanı. Kamo bölgesine döndüm. Şimdi daha trenin gelmesine var. Bayağı azalıyormuş ya. Saat geçtikçe trenler. Bir saatte bir olan trenler gerçekten daha da geç hale geliyor. Biraz vaktimiz var. Bir Kamo'nun etrafında dolaşalım. Ne kadar sessiz, farkında mısınız bölge? Sesi duyuyor musunuz? O neydi biliyor musunuz? Duydunuz herhalde. Kesildi ama yaya geçidi sesi, karşıya geç sesi o. Her ışıklarda var bu. Japonya'nın genelinde sanırım ha. Burada bile varsa genelinde de vardır herhalde. Benim bir de dikkatimi çeken şey şu oldu Japonya'da. Görme engelliler için hani şu şeyler koyuyorlar ya, bastonlarıyla anlasınlar diye. Abi her noktada, her yerde var ya. Yani böyle kullanabilecekleri tüm yollarda hemen hemen bunlardan var. Her noktada. Bak burada ambulans ve itfaiye aracının beklediği bir garaj. Bir evin bir bahçesi bak. Hep müstakil buradaki evler, onu fark ettim. Çok nadir böyle 3 katlı 4 katlı evler var. Bir kişinin yaşadığı yerler şunlar sanırım. Önlerinde ya da yanlarında ufak bir bahçe var. Bak şunlar da öyle bak, sol tarafım. Çamaşırları bak dışarı asıyorlar. Görüyor musunuz? Peki de burası paralı, pullu insanların memleketi arkadaşlar. Bahsettiğim videonun içerisinde bilmiyorum. Fark ettiğiniz o yaşlılar sokaklara çalışıyorlar vesaire hani ya. Bir emeklilik sistemi var burada aslında ama tabii ki aldıkları maaş kendilerine yetmiyor. O emeklilik maaşı buradaki insanlara yetmiyor. O yüzden çalışmak zorundalar. Onu da geçiyorum. Abi buradaki insanlar çalışmadan duramıyor. Yani bir şey yapmadan duramıyor. Üretmek istiyorlar sürekli. Bir şey üretmeden duramıyorlar yerlerinde. Herhalde o yüzden de yaşama ömrü burada ortalaması çok yüksek. Çok aktif bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Kaç yaşına kadar hem de yani. Japonya'da
özellikle kırsal bölgelerde gezerseniz şehrin merkezlerinde de oluyor zaten genelde. Çok yaşlı bir nüfus görebiliyorsunuz. Yüksek yaş oranı. Çalışan nüfus da yaşlılarda çok. Özellikle o metrolarda çok ben denk geldim metro taraflarında. Marketlere geldiğinde gençler var ama bazı marketlerde de yaşlılar var. Fark ettim. Ama bak şu karşıda bir bina da var. Orası sanırım evet bir daire ya onların hepsi. O bildiğiniz 10-12 katlı bir bina, daire. Ama soluna sağına bakıyorsunuz. Şeyler, müstakilleri. Bak. Duyuyorsunuz değil mi? Abi çıt yok hiçbir yerde ya. Nereye geldik o kalabalıktan nereye geldik? Çıt yok. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.